geçiyor. Yani reforma. Eş zamanlı çeviri yaparak sizlere aktarıyorum. Onlar da kuralsız. Kurala uymuyorlar. Yüzyıllar boyunca insanlar alışverişten çıkıp görüşmelerin sağlandığı otel burası arkadaşlar. Olimpiyat Komitesi'nin 1894'te Rumin Palas burası olabilir mi? Orta Çağ insanının evreni nasıl gördüğünü anlatıyor. Otelin salonunda. Valizlerinizi bırakabilirsiniz. Açılışına Papa'nın bizzat geldiği biz el ele gönüllü gönüle biz beraberiz. Antik Olimpiyaya müthiş meraklı. Şehir düşün, savaşları bitiren bir anlaşmaya ev sahipliği yapmış. Ama kendisi sessizliğiyle güç kazanmış. Burası Lozan. Göl kenarında 3 tepenin üstüne kurulmuş ve dünyanın en dik metrosuna sahip şehirlerinden biri. Ama mesele sadece manzara değil. Burası aynı zamanda olimpiyatların başkenti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tam burada. Dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce spor federasyonu, 162 farklı milletten insan. Küçük bir şehir ama etkisi global ve ilginç olan şu, gece 10'dan sonra hala bir gece bekçisi çıkıp saatleri aykırıyor. Orta çağdan kalma bir ritüel hala devam ediyor. Bu şehirde nehirler bile yer altından akıyor. Voltaire, Rousseau, Dickens hepsi bir dönem burada yaşamış. Çünkü Lozan sadece bir şehir değil, bir sığınak, bir geçiş noktası, bir sahne. Ben Nur Büyükyörük. Ajandada sadece gezmiyoruz, bulunduğumuz yerin hikayesini yerinde çözüyoruz. Bu bölümde bir imzanın kaderimizi nasıl değiştirdiğini ve Lozan'ın görünenin çok ötesinde ne anlattığını birlikte keşfedeceğiz. Eğer sadece nerede ne var değil, neden varı da merak ediyorsan abone ol. Çünkü ajandada her rota bir hikayeye çıkıyor. Ve şimdi hikayenin içine giriyoruz. Cenevre'den Montreux hattı boyunca ilerleyip Lozan Garı'na ulaştık. Ama bir şehri gerçekten hissetmek için önce yüklerinden kurtulman gerekir. Biz de öyle yapıyoruz. Valizler emanete, Lozan bölümü başlasın. Değerli arkadaşlar, şu anda Lozan tren garındayız. Buraya eğer günübirlik geldiyseniz, biz Montreux'e geçeceğiz, yol üstünde uğradık örneğin. Valizlerinizi bırakmak istiyorsanız locker'lar var. Şimdi locker'lara ödeme yaparak nasıl valizlerinizi bırakabilirsiniz? Onun haricinde size de göstermek istedim kendim yaparken. Buradaki QR kodları okutuyoruz değerli dostlar öncelikle. Onayladıktan hemen sonra deposit luggage dememiz gerekiyor ilk etapta. Çünkü şu an valizimizi oraya bırakacağız. Locker'ımızı bulalım. Hatta numarasını yazalım. 338 numaralı locker istiyorum ben. 6 frank olarak gibi bir ücret çıktı karşımıza. Şimdi e-mail adresimizi buraya girelim. Evet, şimdi locker numaramız, size'ımız small olarak çıktı. 6 saat boyunca bırakabiliyoruz. Ve toplam 6 frank 45 de 0,45 cent mi diyeyim artık ne diyeyim onu bilmiyorum. Onu da tax olarak kesmiş. Şimdi ödememizi yapalım. Değerli dostlar, bir güneşli, bir yağmurlu Lozan sabahından selamlar, sevgiler, günaydınlar. Biz el ele, gönüllü gönüle, biz beraberiz. Biz aşığız, biz. Kimi söylüyordu bunu? İzel mi? İzel Çelik Ercan. İzel Çelik Ercan zamanı mıydı? Biz severiz, biz hep böyleyiz. Türk doğruyuz, çalışkanız biz. Ne mutlu. Ay niye bu şarkıyı söylüyorum? Lozan'da olduğumuz için mi geldi? Hani Türküz doğruyuzdan mı geldi herhalde acaba? Tabii evet. Kanında Var. Yani insan, değerli arkadaşlar, güzel bir Lozan sabahındayız şu anda. Şu an güzel, inanın şu an güneş açtı. Zira yağmurlu bir sabahtı. Türküz doğruyuz, çalışkanız biz dedik. Lozan, Montreux, yani İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ekibi olarak karşınızda ve yanınızda olmaya devam ediyoruz tabii ki. Şimdi nereye gidiyoruz? Beau Rivage Otel'e gidiyoruz değerli dostlar. otelin anlamı nedir? Çok önemli bir anlamı var bizler için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının çizildiği anlaşmadır. Uluslararası devletlerce, birçok devletçe tanındığı anlaşmadır değerli arkadaşlar.
Dolayısıyla Lozan Barış Antlaşması'ndan bahsedeceğiz ve dileriz, umarız eğer şanslıysak salona da giriş yapacağız. Sandoz salonuna bakalım. Hadi gidiyoruz. Şu anda Beau Rivage Otel'in Eduard Sandoz salonunun hemen önündeyiz. Bu salon bizler için önemli. Zira Temmuz 1923 tarihinde modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının çizildiği ve yabancı ülkelerin bizi Türkiye Cumhuriyeti olarak tanıdığı, aslında sınırlarımızı tanıdığı anlaşma, ülkemizin tapusu olan anlaşma Lozan Barış Antlaşması'nın görüşmelerin sağlandığı otel burası arkadaşlarım. Ve arkamda görmüş olduğunuz salon. Şimdi Beau Rivage Otel'de Lozan Barış Antlaşması'nın belgelerini hep birlikte inceliyoruz. Buradaki belgelerde de aslında Lord Curzon'un, yani İngiltere delegasyonundan Lord Curzon'un St. Moritz bilhassa buraya geldiği hakkında yazmışlar. Yine Venizelos'un, Amerikan delegelerinin 7 Türk katılımcı ve General İsmet Paşa olarak da ifade etmişler. Katılımlarından bahsediliyor. 12 Fransız delegasyonu üyesi yine yer verilmiş. Eş zamanlı çeviri yaparak sizlere aktarıyorum. Yine 7 İtalyan ve Sırp, Bulgar ve hatta Japon delegasyon üyeleri de burada mevcut. Akşam yedikleri yemekler dahi detaylarıyla verilmiş ve İsmet Paşa'nın Lac Léman'da, yani Cenevre Gölü'nde kürek çektiği bir de fotoğrafa yer verilmiş olarak görülüyor. Bugün sakin bir göl oteli gibi görünüyor. Ama 1922'de burası dünyanın en gergin binalarından biriydi. Beau Rivage Palace'ın koridorlarında diplomatlar sabahlıyordu. Hatıratlarda anlatıldığına göre stenograflar, haberciler ve delegeler odalar arasında sürekli gidip geliyordu. Otelde adeta görünmez bir savaş yaşanıyordu. Bir odada İngiliz heyeti, diğerinde Türk delegasyonu ve herkes diğer tarafın ne kadar geri adım atacağını anlamaya çalışıyordu. Üstelik mesele sadece anlaşma değildi. Kim hangi kapıdan girecek, kim toplantıda önce konuşacak, hangi heyet hangi salonda oturacak. Aslında küçük görünen bu detaylar o gün eşit devlet meselesiydi ve o koridorlarda en dikkat çeken isimlerden biri henüz 39 yaşındaki İsmet İnönü'ydü. Meslekten o kadar uzak bir hayat geçirmiştim ki, mesela basit bir misal söyleyeyim, diplomatların her yemekte ayrı bir giyinme usulleri olduğunu zannediyordum. Bunları ilk günü otelin salonunda yemek yiyeceğimiz vakit bir mesele olarak etrafıma sordum. Ne giyeceğiz, ne yapacağız diye. Ben o zamana kadar çizmeden başka bir ayakkabı tanımıyordum. Aslında Lozan heyetinin başına önce Rauf Orbay geçmek istiyordu. Ama kaynaklara ve dönemin anlatılarına göre Mustafa Kemal Paşa tercihini İsmet Paşa'dan yana kullandı. Çünkü Mudanya'daki diplomasi performansı güven vermişti. Ve burada, bu otelde İsmet Paşa ile İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon arasında tam anlamıyla psikolojik bir mücadele yaşandı. İsmet İnönü'nün kendi hatıratında anlattığına göre 4 Şubat 1923 gecesi Curzon'a dönüp şöyle diyor. Ben ülkeme döndüğümde diyeceğim ki konferans Lord Curzon barış istemediği için dağıldı. Söz üzerine Curzon'un ayağı fırladığı anlatılıyor. Ve bütün bunlar olurken Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da, telgraflarla sürekli sürecin içinde. Hatıratlarda anlatıldığı kadarıyla özellikle kapitülasyonlar ve boğazlar konusunda otelin telgraf odalarında gece boyunca Ankara'dan gelecek cevap bekleniyor. Bir yanda diplomatlar, bir yanda gazeteciler, bir yanda yaklaşan tren saatleri. Ve göl kıyısındaki bu otel o dönemde dünyanın siyasi merkezine dönüşüyor. Devam edelim bakalım. Beau Rivage Otel'de daha Lozan Anlaşması ile ilgili neler göreceğiz?
Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Anlaşması bizlere neler getirdi? Sevr sonrası nasıl bir noktaya geldik? Biraz ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Genel itibarıyla Suriye sınırımız çizildi değerli arkadaşlarım. Ekim 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması'nın esasları tanındı diyebiliriz. Daha sonra Musul sorunu olarak bileceğimiz Irak sınırı daha sonraki görüşmelere bırakıldı o dönemde. İngiltere yani Birleşik Krallık'la Ankara hükümeti arasında yapılacak sonraki görüşmelerde netleştirilmesine karar verildi. Sovyetler Birliği sınırımız çizildi. Burada önemli bir nokta var. Zira o dönemde değerli arkadaşlar Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmak isteniyordu. Ve Lozan Barış Anlaşması'yla bu devletin kurulmama kararı resmi olarak alındı ve Doğu Anadolu sınırlarımız güven altına alındı. Otel de otel yani arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Biraz da batı tarafa gelecek olursak daha sonra Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile netleşecek olan boğazlar meselemiz vardı. Lozan Barış Anlaşması'nda değerli dostlar Cemiyeti Akvam süpervizörlüğünde, kontrolünde olmak kaydıyla bir boğazlar kurulu kurulma kararı alındı. Tabii bu tam olarak bizim Ankara hükümetinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği sonuç değildi ama daha sonra bizim de yaklaşık birkaç saat sonra geçeceğimiz Montreux'da işler değişecekti. Alınabilecek ve alınamayacak şeyleri iki tarafın hangi noktalarda hayati noktaya kadar ısrar edebilecekleri meseleleri teşhis etmekte, müzakere esnasında mümkün olduğu kadar isabet etmek lazımdır. Öte yandan 12 adalar değerli arkadaşlar İtalyanların 12 adası oldu ve 2. Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan'a bırakılacaktı. Yunanistan bize savaş tazminatı olarak kara ağacı bıraktı ve genel itibarıyla bu bölgedeki sınırlarımız da çizildi. Bir de kapitülasyonlar konusu var değerli arkadaşlarım. Yabancılara verilen ayrıcalıklar, ekonomik ve siyasi ayrıcalıklar kaldırıldı, kapitülasyonlar kaldırıldı. Bu da önemli bir karar olarak Lozan Barış Anlaşması'nda karşımıza çıkıyor. Rum Patrikhanesi yurt dışındaki diğer kiliselerle, kurumlarla ilişkili halinde olmamak kaydıyla yine İstanbul'da kalacaktı. Buna karar verildi. Türkiye'deki azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edildi ve verilen ayrıcalıklar geriye alındı. Ve yine bununla paralel de olarak biraz daha mübadele durumu söz konusu. Tabii mübadele Rumların ve Türklerin karşılıklı yer değiştirme kararı alındı bu dönemde. Lozan Barış Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşmasıdır. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğini, sınırlarını çizen, tanınmamıza olanak sağlayan İsmet Paşa'nın görüşmelerde bizzat bulunduğu anlaşmadır değerli dostlar. Borivaj'dan derin düşüncelere dalarak çıktık. Birazdan Rumin Sarayı'na geçmeden önce Cenevre Gölü rıhtımında kısa bir kahve molası verelim. Çünkü size sormam gereken bir şey var. Rumin Sarayı'nın bizim için anlamı Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı yer olması. Peki ya başka ne olabilir? Question.
Cenevre 1 bölümünde İsviçre'nin tarafsızlık politikasını Birleşmiş Milletler'in tam kalbinde konuşmuştuk. Ama tarafsızlık sadece politik görüşmelerin ortak noktası olmak mı demek? Tabii ki hayır. 1900'lerin başına gidiyoruz. Modern olimpiyatların kurucusu Pierre de Coubertin Lozan'a geliyor. Kim Pierre Bey? Fransız aristokrat bir aileden gelen, Fransa'daki eğitim sistemini inceleyen bir eğitim reformcusu. Yazar aslında. Fransa'daki eğitimi daha teorik, daha sert ve disiplin odaklı bulurken İngiliz eğitiminde sporun yerini beğenen biri. Pierre Bey Lozan'dan inanılmaz etkileniyor. Ama galiba en çok hoşuna giden şey Avrupa giderek sertleşirken bile, hatırlatıyorum 1900'lerin başındayız, burada hala insanların aynı masaya oturabileceği bir atmosfer olması. Mesele sadece sporda değil aslında. Pierre Bey'in olimpiyat fikri bugünkü gibi yarışı kazanmak üzerine kurulu değil. Çocukluğundan beri antik olimpiyaya müthiş meraklı. Antik olimpiyada bugün Yunanistan'ın batısında, İtalya'ya bakan tarafında. Patras'tan aşağı indin mi kime sorsan gösterir. 1870'lerde Alman arkeologlar bu antik olimpiyayı kazmaya başlayınca Avrupa resmen antik Yunan büyüsüne kapılıyor. Topraktan heykeller, tapınaklar, binlerce yıllık yazıtlar çıkıyor. Pierre Bey bundan çok etkileniyor. Çünkü ona göre olimpiyatlar sadece spor değil, kültür, ritüel, barış ve insanların ortak bir fikir etrafında toplanma meselesi. Her ne kadar Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 1894'te Paris'te kurulmasına ön ayak olduysa da Birinci Dünya Savaşı başlayınca komite Paris'te kalamıyor. Demek ki Paris'ten İsviçre'ye sadece kuğu gelmiyormuş. Ne demek istediğimi Cenevre 1 bölümünü izleyenler anladı. Yakala kızım. Afiyet olsun. Kan olsun, can olsun, beyaz tüylerine silerim. Devam edebilmek için tarafsız bir merkeze ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Gözünü Lozan'a çeviriyor. 1915'te komite merkezi resmen buraya taşınıyor. Bugün Lozan'ın olimpiyat başkenti olarak adlandırılmasının sebebi de bu. En başta sorduğum soruya dönecek olursak, işte birazdan çıkacağımız Rumin Sarayı var ya, bu hikayenin de tam merkezinde. 1913'te Olimpiyat Kongresi burada toplanıyor. Daha Dünya Savaşı başlamadan, biz çıktığımız otele heyet göndermeden önce. Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt bile bu kongreye yazı gönderiyor. Eşi Eleanor Roosevelt'in kutup tutkusunu Noel Baba Köyü Yılbaşı özel programında anlatmıştık. Dilersen daha sonra gidip onu da izleyebilirsin. Benzer insanlar, farklı şehirler, aynı şehirler, farklı dönemler. Her şey ne kadar da iç içe ve bağlantılı. Bize de artık müsaade. Malum yokuş tırmanacağız. Şehri keşfederek Rumin'e çıkmaya başlayalım. Neyler? Tuzlar. Bunlar da mı? Rumin Palas burası olabilir mi? Bence doğru. Çünkü Fıskiye'ye gerek yok ama. Fıskiye'yi Kapatmış görmüş. olabilirler. Fıskiye'yi kim kırdı? Evet. Kapatmış olabilirler. Doğru söylüyorsun. Bakalım. İtalya'da çoğu yerde fıskiyelerin içine su akmıyor şeyden dolayı. Su tasarrufu. Öyle mi? Mantıklı bir hareket. Eğer ziyan oluyorsa olmasın düşüncesi. Ben çekim yapayım. Yaşıyorlar. Onlar da kuralsız. Kurala uymuyorlar. Kırmızıda geçtiler arkadaşlar. Kısa bir Lozan turu, Montreux üzerinde Lozan'a uğramamak olmaz dedik. Dolayısıyla Rumin Sarayı'na doğru yol alırken biraz Lozan'dan bahsedeyim sizlere. Bu şehrin kuruluşu değerli dostlar milattan önce 15. yüzyıla rastlıyor. O dönem tabii Roma toprakları. Milattan sonra 2. yüzyılda da oldukça önem kazanıyor. Zira önemli bir ticaret merkezi, bir liman şehri haline geliyor. Tabii gel zaman git zaman 10. yüzyıla geliyoruz. Burası Lozan Piskoposluğu adı altında devam ediyor varlığını sürdürmeye. 11. yüzyılda şehrin en önemli simgesi olan Lozan Katedrali'nin inşaatı başlıyor.
Lozan'ın kat kat yokuş yukarı büyümüş bir şehir olmasına şaşmamalı. Roma İmparatorluğu çökmeye başlayınca göl kıyısındaki yerleşim savunmasız kalıyor ve halk yukarı kaçıyor. Yani Lozan'ın bugünkü merkezi aslında bir manzara tercihi değil, bir savunma refleksi. Bugün şehrin en popüler fotoğraf köşelerinden biri olan Escalier du Marché, yani pazar merdivenleri de bu katlı yapının yansımalarından biri. Bu geçidin hikayesi 1200'lere kadar gidiyor. Bugün gördüğünüz ahşap kaplı hali ise 1700'lerden. Adını da aşağıdaki şehir pazarından alıyor. Yüzyıllar boyunca insanlar alışverişten çıkıp bu yokuşları tırmanarak şehrin yukarı kısmına ulaşıyordu. Belki tüccarlar geçti buradan, belki öğrenciler, belki diplomatlar. Ama bence en iyi detaysa şu: merdivenleri çıktıkça katedral yavaş yavaş görünmeye başlıyor. Önce kule, sonra dev taş duvarlar, sonra ise insanı küçücük hissettiren o gotik yapı. Açılışına Papa'nın bizzat geldiği bu mimari örneği Cenevre 2 bölümünde de detaylıca anlattığımız reformdan önce Katolik dünyasının önemli simgelerinden biriydi. Ama günümüzde de inanılmaz detaylar yaşamaya devam ediyor. Her akşam ondan gece 2'ye kadar bir görevli hala kuleye çıkıp saatleri bağırıyor. Düşünsenize, o dönem şehir karanlık. Saat yok, telefon yok. İnsanlar zamanı buradan öğreniyor. Aradan yüzlerce yıl geçmiş, teknoloji gelişmiş, dünya değişmiş. Ama Lozan 1400'lerden kalan bu geleneği hala sürdürüyor. Hatta 2021'de ilk kez kadın gece bekçisi seçiliyor. Yani Orta Çağ'dan kalan bir ritüel modern dünyada da yaşamaya devam ediyor. İçeride de farklı detaylar var tabii. Şu dev vitraylardan özellikle Lausanne Rose çok meşhur. 1200'lerden kalma devasa bir gül pencere. Ama mesele sadece güzel görünmesi değil. Orta Çağ insanının evreni nasıl gördüğünü anlatıyor. Mevsimler, burçlar, doğa, insanlık, bir nevi taş ve camdan yapılmış kozmoloji haritası gibi. Bir de kulenin zirvesi var. Önce çıkılacak 224 basamak, sonra ise manzara nefes kesiyor. Bir tarafta Cenevre Gölü, karşıda Alpler, aşağıda kırmızı çatılar, aralarda üzüm bağları. Ve tam ortada yüzyıllardır ayakta duran bir şehir. ...1536 yılına geliyoruz. Burada protestanlaşma, yani reform hareketlerinin etkisi görülüyor. Tabii reform sürecinde arkadaşlar Bern'in hakimiyetine geliyor. Çünkü Protestan Bern'in desteğini alarak bu bölge protestanlaşıyor. Yani reforma katılıyor diyebiliriz genel itibarıyla. Tabii bu tarihlerde 1500'lü yıllarda aynı zamanda şu anın Lozan Üniversitesi olarak bildiğimiz yapı Lozan Akademisi olarak temelleri atılıyor tarihte. 1803 senesine geldiğimizde Vaud Kantonu kuruluyor. Şu anda da zaten Lozan Vaud Kantonu'nun başkenti olarak Montreux'de bir diğer önemli şehri olarak karşımıza çıkıyor. 19. yüzyılda değerli arkadaşlarım tabii şehir raylı sistemlerin de gelişmesiyle birlikte büyük önem kazanıyor. Ve günümüzde de öğrenci şehri olarak, zira burada faaliyet gösteren École Polytechnique Fédérale de Lausanne Üniversitesi oldukça önemli bir üniversite. Yine benzer şekilde Lausanne Üniversitesi son derece prestijli bir üniversite. Dolayısıyla bir üniversite şehri olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Lausanne, İsviçre'nin 4. en büyük şehri. Fakat tabii nüfusu yaklaşık 145 bin civarında. Son derece yeşil, son derece sakin, eğlenceli, gayet keyifli insanların yaşadığı güzel bir Lac Léman kenarı, göl kenarı şehri Lausanne.
Lozan'dan artık yavaş yavaş ayrılma vaktimiz geliyor. Açıkçası bu şehir insanda garip bir his bırakıyor. Bir yandan çok sakin, bir yandan dünyanın yönünü değiştiren kararların alındığı bir yer. Bir gün içinde Roma'dan reforma, Lozan Barış Anlaşması'ndan olimpiyatlara, ortaçağ merdivenlerinden modern metroya kadar katman katman bir deneyim yaşattı bize. Gerçi bir dakika, bir şey unuttuk sanki. Tren garına bıraktığımız valizler. O önemli bir detay. Biliyorsun İsviçre Rivierası turumuza Cenevre'den başlamış, yaklaşık bir saatte Lozan'a ulaşmıştık. Montreux hattında geziyorsan SBB emanet dolapları gerçekten hayat kurtarıyor. Sabah valizleri bırakırken sistem bize bir şifre vermişti. Şimdi teslim almak için aynı dolabın QR'ını okutup ekranda Collect Luggage kısmını seçerek kodumuzu giriyoruz. Düğme kırmızıdan yeşile dönüyor ve valizler yine bizimle. Yalnız küçük bir uyarı. Dolabı kapattıktan sonra içeride bir şey unutursan yeniden kiralama yapmadan açamıyorsun. İsviçre bu konuda şaka yapmıyor. Ve eğer bu bölümü sevdiysen, ki hala birlikteyiz, sevdiğin gibi geldi bana o yüzden, beğenmeyi, yorum bırakmayı ve ajandaya abone olmayı unutma. Çünkü biliyorsun burada sadece turist değiliz. Bazen bir otel koridorunda dünya siyasetine giriyoruz, bazen bir merdivenden şehrin karakterini okumaya çalışıyoruz. Pratik seyahat ipuçları, fotoğraflık köşeler ve yolda yaşanan ekstra kaoslar için Instagram'a da beklerim. Bir sonraki bölümde rotamız Montreux. Queen efsanesinden boğazlar meselesine, caz müzikten kokteyllere ismini veren yangınlara kadar bu göl kıyısında öyle hikayeler var ki coğrafya ve tarih kitaplardan çıkıp hayatımıza karışmaya devam edecek. Orada görüşmek üzere. Bol uçuşlar. Çünkü çok kötü bir entrance o yani. Have you ever been to Istanbul? Aa, yok çok. 1980 senesinde Queen grubu, bizim evde vardı bunlardan, abimin.